Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Arif Aydın. Bu bölümde ben yani Arif Aydın kimdir? Yani kendi hakkımda bazı bilgiler vermek istiyorum. Zaman zaman bu alanda sorular geliyor. Beni çocukluğumdan beri yakından tanıyan tüm dostlarım ve arkadaşlarım benim kişisel gelişim ve psikoloji konularına olan merakımı bilirler. Yani insanın iç dünyasına olan merakım çok küçük yaşlardan beri başladı. Aslen İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi İşletme Fakültesi mezunuyum. Lise çağlarından itibaren uzunca bir süre bilişim alanında faaliyet gösterdikten sonra 8 yıl civarında bankacılık ve sigortacılık alanlarında uzman, yönetici, eğitimci, müdür gibi sıfatlarla çalıştım. Bu işi yaptığım dönemde Türkiye'nin önde gelen bankalarına ait sigorta şirketlerinde il temsilciliği, bölge yönetmenliği, mentörlük ve koçluk yaptım. Bankacılık sektöründe çalıştığım süreç içerisinde müşteri psikolojisine dair eğitimler alırken insan davranışları ve psikolojisine dair birçok konuda Türkiye'nin önde gelen kişisel gelişim hocalarından eğitimler aldım. Ve bankacılara, sigortacılara, sigorta şirketlerine bu anlamda eğitimler verdim. Şu anda yaşam koçu astroloğum. Astrolojik danışmanlık artı Access Bar ve Theta Healing alanlarında bilinçaltı uygulamaları yapmaktayım. Sanırım astrolog deyince birçoğunuzun aklına fal, tarot gibi işlerle uğraşan kişiler gelebilir. Ben de tarot ve fal yok arkadaşlar. Fal ve tarot, kahve falı bu tarz işlere kendim de inanmıyorum. Neden derseniz çünkü o kartları her açtığınızda o kahveyi her içtiğinizde farklı bir kombinasyonlar oluşacaktır. Ama astroloji böyle değil. Astrolojide gelecek öngörüsü yapmak bunlardan daha farklı bir şeydir. Fal değildir. Analitik bir yapıya sahiptir. Astroloji kadim bir bilgidir, ilimdir ama bilim değildir. Kur'an'da astrolojiye dair, yıldızların yerlerine dair birçok ayetler ve kasemler bulunur. Astrolojinin çok farklı kulvarı olmakla birlikte benim asıl uğraştığım alanı insanın iç dünyası, ruhsal mekanizmaları, hayattaki sınavlarınız, yaşam amacınız ya da hangi noktalarda neler yaparsanız kendinize hayatta bir adım daha öne götürebilecek şeyler konusunda bilgi vermek ve kilitlenmişlikleri çözmeye çalışmaktır. Sadece bazı özel durumlarda gelecek öngörüsü yaparım ama dikkat edin öngörüdür ve özel durumlarda yapılır. Yaşam koçluğu nedir? Yaşam koçu kısaca size yaşamınızda farkındalık kazandıran kişidir. Bir yaşam koçu danışanına akıllı sorular sorarak danışanın farkındalığını geliştirir. Danışanı ile sohbet halinde olur. Unutmayın, bugününüzü ne kadar güzel ve verimli yaşarsanız güzel bir geçmişiniz ve güzel bir geleceğiniz olur. Access Bar ve Theta Healing nedir bilmeyenler için onu da kısaca açıklayayım. Access Bars ve Theta Healing bilinç düzeyinde değiştiremediğimiz bazı durumları bilinçaltı katmanlarında inceleyip hayatımıza bazı durumları neden çekemediğimizi ya da hayatımıza çekmek istediğimiz şeyleri neden çekemediğimiz konusunda değişiklikler yapabildiğimiz bilinçaltı programlama tekniklerindendir. Eğer soru sormak, hizmet almak isterseniz benimle temasa geçebilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz 0543 209 0444 nolu telefonumdan beni arayabilirsiniz ya da WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Bir de bazı dostlarımın bir sorusu var. Diyorlar ki bu konular hakkında nasıl derinleştin ve neden bu alanın pozitif bilim kısmı varken neden kadim ilim kısmına yöneldin diye sormaktalar. Onlara da şunu diyebilirim ki ilmin en önemli anahtarı meraktır. Yukarıdaki bahsettiğim alanlarda ilerledikçe biz insanların egosunun altında daha derinlere giden ilahi mekanizmalar olduğunu keşfettim. Daha sonradan ilerleyen zamanlarda insanın iç dünyası ile dış dünyasının etkileşim mekanizmaları üzerine yoğunlaştım. Bir adım daha ileri gittiğimde dış dünya dediğimiz dünyanın da bir iç dünyası olduğunu fark ettim. Yani başka bir deyimle ilahi mekanizmalar. Bizim iç dünyamızın kolektif bilinçaltı denilen bu yapıyla yani bir başka deyişle kainatın bilinçaltı ile sürekli bir irtibat içerisinde olduğunu fark ettim.
Geçenlerde psikoloji bilimine dair bir kitabı inceliyordum. Kıskançlık duygusunu anlatırken kıskançlık duygusunun altında yatan sebebin çocuğun 6 yaşına kadar yaşadığı döneme bağlı olduğunu, bu yaşlarda görmediği anne baba ilgisizliklerine veya ilgi şekline bağladıklarını gözlemledim. 6 yaşına kadar bir kişi aile ilişkilerinde sıkıntı yaşamazsa kıskanç olmaz gibi bir kuram ortaya sunmaktaydı bu kitap. Yani 6 yaşınıza kadar kusursuz bir anne baba yaklaşımınız olursa mükemmel bir çocukluk geçirirsiniz, mükemmel insan olursunuz gibi değerlendirmeler yapılmaktaydı. Tabii buradan da anlaşılıyor ki bu alanda son nokta mükemmellikte bir insan profili üretilmiş ve bu son nokta insan profiline kim ne kadar yakınsa en iyi insan odur gibi bir yaklaşım bulunmakta. Oysa ki çocukluğunuz ne şekilde geçerse geçsin tek bir insan profili yoktur. Her insanın kendine göre başarılı ve kabiliyetli olduğu alanlar ve az gelişmiş olduğu konular olur. Bir insanın his, düşünce, duygu dünyası gelişmişken diğer insanın icraata koyma ve harekete geçirme ve liderlik vasıflarının daha gelişmiş olduğunu görebilirsiniz. Bu durum bu insanlara sonradan edinilmiş değil, fıtri bir özellikleridir. Örneğin bir akrep burcunun kıskançlığının sebebi geçirdiği çocuklukla hiçbir ilgisi yoktur. Bu onun doğum anındaki dünyaya ilk gözünü açtığı, ilk nefesi çektiği anda kendi fıtratında, kodunda bu hissiyatı yüklü bulunmaktadır zaten. Her insan doğum anındaki astrolojik yapısına göre bilinç dışı etkileri, kuvveleri kendi yapısına göre barındırır. Bu duygu benlik seviyelerinde yorumlanarak, tornadan geçirilerek bilinç seviyesine çıkar ve dış dünyaya yansıttığı bu iç dünyasına biz onun karakteri deriz. Ve bu özelliği ehlileştirilebilir, tornadan geçirilebilir. Ancak bu onun özelliği yani kıskançlığı kendi fıtri yapısında mevcuttur. Ve ilk 6 yaşına kadar olan dönemdeki yaşadıkları bu temelde var olan huyunu egosal gelişimini etkileyebilir. Ama bu bilinç dışından gelen ham hissiyatı yani ham kıskançlık duygusu değişmez. İnsanlardaki özellikler sadece psikoloji biliminin bahsettiği kadar sığ değildir. Ve hatta insandaki ruh ile kainat arasında bir ilişki vardır. İnsandaki ruh ve kainattaki bu ilişkinin de bir etkileşim mekanizması vardır. Şu anki pozitif bilim ruh ile kainat arasındaki ilişkiyi kuramamaktadır. Ayrıca eğer tüm mesele 6 yaşına kadar olan dönem ise bu sefer her 6 yaşı düzgün geçmiş insanlar neden birbirine benzememektedir? Ve hatta insanlar şunu da sorgulayacaklardır. Ben çok şanslı değildim, neden daha iyi bir anne babadan doğmadım gibi sorular sormaya başlayacaktır. Bu bağlamda aklınıza ilk gelen şey elbette ki dindir. Şanslı olduğum bir nokta vardı ki küçük yaşlardan bu yana İslam dini ile ilgili ilim ve özellikle Kur'an üzerine çok araştırmalar yapmıştım. Tabii ki de rüyamda aksakallı bir dededen eğitim almış, sabah uyandığımda da her şeyi öğrenmiş olarak uyanmış değilim. Hayatı sorgulamaya başladığım bir dönemde kendi benlik mekanizmalarında gezinmeye başladım. Sonra kafamdaki birçok bilgiyi anlamı üzerine yıllarca çalıştığım Kur'an süzgeci üzerinden geçirmeye başladım. Tabir yerindeyse birçok bilgi bana akmaya başladı. Elime attığım yerden bilgi çıkmaya başladı. Her bilgi kafamdaki yerine oturuyordu. Adeta bir Lego'nun parçalarının tamamlanması gibiydi. Ve bu dönemde ilgimi çeken konuların başında kadim bilgi olarak astroloji ve bilinçaltı uygulama teknikleri geliyordu. Daha sonraları fark ettim ki astroloji durum tespiti için harika bir araçtı. Elbette insanın içinde bulunduğu durumu tespit edebilmesi ve bilinç düzeyinde bir farkındalık oluşturup hareket etmesi gerçekten önemli bir gelişim sağlıyordu. Ancak astroloji her ne kadar mükemmel bir araç olsa da tek başına yeterli değildir. İnsanın içinde bulunduğu durumu fark etmesi çok güzeldir ancak her fark ettiğiniz durumu değiştiremezsiniz arkadaşlar. Bilinç düzeyinde değil, bilinçaltı düzeyinde bazı değişiklikler yapılması gerekiyordu. İlerleyen dönemlerde Theta Healing, Access Bus gibi bilinçaltı programlama teknikleriyle ilgili eğitimler aldım. Bir yandan bilgi ediniyor, bir yandan da edindiğim bilgileri Kur'ani süzgeçten geçiriyordum. Ve bu süzgeçten geçirdikçe işe yarayan gerçek bilgileri ve bu alanda işe yarayan gerçek bilgilerle çalışan kişilerle tanışmaya başladım arkadaşlar.
YouTube'da bilinçaltı, çekim yasası gibi konularda onlarca bilgiler ve içerikler var. Maalesef bunların çoğusu çalışmıyor. İnsanlara daha da blokaj oluşturuyorlar. Bunların birçoğu aldığı bilgiyi bir önceki bilginin doğruluğunu tetkik etmeden doğrudan kabul ederek anlattığının doğru olup olmadığına, işe yarayıp yaramadığı konusuna bakmadan anlatıyorlar. Bazıları ise bilginin ne olduğu, doğru olduğu hiç umrunda olmadan sadece ünlü olmak için, kendini ön plana çıkarmak için seçmiş olduğu konuyu anlatıyorlar. Örneğin olumlamalar. Siz olumlamaları günlerce, saatlerce yapsanız bile hiçbir şey elde edemezsiniz. Çünkü o olumlamanızın bilinçaltınızda yapılması gerekiyor. Bilinçaltına etki etmesi gerekiyor. Siz bunu günlerce devamlı tekrarlasanız, dursanız bir sonuç elde edemezsiniz. Çünkü ilgili olumlamanın bilinçaltına yapılması gerekmekte. Hatta şunu söyleyebilirim ki çok meşhur olarak bildiğiniz spiritüalizmle uğraşan ya da tasavvuf dahil olmak üzere okült, ezoterik bilgileri paylaşan ve hatta kitap yazan kişilerin bilgileri maalesef çalışmıyor ve hatta daha da blokaj oluşturuyor. Bunları gördükçe gerçekten üzülüyorum. YouTube'da bugün itibariyle bu alanda gerçekten işe yarar ve uyguladığı sistemin hem bilinçaltı hem de bilinç düzeyinde ve astroloji anlamında sistemi çalışan kişi sayısı 6-7 kişiyi geçmediğini gördüm arkadaşlar. Onlar da zaten tüm bildiklerini YouTube'a koymuyorlar. Ücretli içerikler üretiyorlar. Bu alandaki yanlışlıkları ve buna benzer bazı konuları insanlara anlatırken çok sevdiğim, hatırını kıramayacağım bir arkadaşım bu işi iş olarak yapmam gerektiğini ve insanlara faydalı olmam gerektiğini, bendeki bu önemli bilgileri insanlara paylaşmam gerektiğini söyledi. Ben de bu insanı kıramayıp bir görev bilinci olarak bu videolara başladım. Bugüne kadar aldığım bilinçaltı şifalandırma eğitimlerinin astroloji, Theta Healing, Access Bars ve buna benzer healing yani şifalandırma sistemlerinin de ele alıp incelediğimde hepsinin birbirine göre artı ve eksi yönleri olduğunu fark ettim. Her bilinçaltı şifalandırma sisteminin her konu ve alanda çalışmayacağını fark ettim. Tabii ki bu saydıklarımın hepsi çalışıyor ama her birinin aktif olduğu ve aktif olarak çalıştığı konu ve alan farklı. Duruma göre değişiyor. Kur'ani bilgi, astroloji, bilinçaltı ve healing sistemlerinin kullanabildiğim ortak bir çalışma sistemi geliştirdim şu anda. Yakında bu sistemin eğitimlerine başlamayı düşünüyorum. Tabii ki bu eğitimler 1 günlük, 2 günlük eğitimler olmayacak. Eğitimleri aldığınızda kendinize ve başkalarına hayatlarına ışık tutacak kadar bilgi edinmiş olacaksınız. Haklı olarak benim kim olduğumu merak eden kişileri umarım biraz aydınlatabilmişimdir. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.